Bugün 25 Aralık 2025 ve Stranger Things'in final sezonunun sondan bir önceki parçası yayında. Ve internet adeta yıkılıyor. Kesinlikle. Ama biz bugün dedikoduları değil, eleştirmenlerin ilk tepkilerini masaya yatırıyoruz. Elimizde sıcağı sıcağına 3 büyük kaynaktan gelen eleştiriler var. Collider, Screen Rant ve CBR. Üçü de çok önemli kaynaklar. Evet ve senin için derlediğimiz bu kaynaklar yılbaşı gecesi yayınlanacak o büyük finalden önce dizinin ne durumda olduğunu anlamak için bir yol haritası sunuyor aslında. Hı hı. Beklentiler arşa çıkmışken eleştirmenler bu yeni bölümleri nasıl karşıladı, hangi noktalarda şaşırtıcı bir şekilde hemfikirler, hangi noktalarda ise taban tabana zıt görüşlere sahipler. Hadi bu kaynakların en can alıcı noktalarına birlikte dalalım. Bu gerçekten de çok ilginç bir durum. Çünkü ilk kısım yayınlandığında genel olarak büyük bir beğeni vardı. Evet, herkes bayılmıştı. Devasa aksiyon sahneleri, güçlü bir duygusal omurga. Ama bu ikinci kısım eleştirmenleri tam anlamıyla ortadan ikiye bölmüş durumda. Net bir şekilde. Bir tarafta Collider ve CBR gibi yayınlarda hissedilen belirgin bir yorgunluk ve hatta hayal kırıklığı var. Diğer tarafta ise Screen Rant gibi çok daha olumlu bakanlar var. Onlar bölümlerin duygu yoğunluğu ve hızlı temposundan övgüyle bahsediyor. İnanılmaz bir fark. Bu çelişki aslında dizinin şu anki durumunu mükemmel bir şekilde özetliyor ve bu yüzden de incelemeyi bu kadar heyecanlı kılıyor. Peki o zaman en temel eleştiriden başlayalım. Bölümlerin yapısı. Neredeyse tüm kaynaklar bu kısmın bir köprü görevi gördüğü konusunda hemfikir gibi duruyor. Aynen, bir köprü bölümü. Sanki büyük bir filmin başı ve sonu koparılmış da bize sadece orta kısmı izletilmiş gibi bir hissiyat var, değil mi? Evet, evet. Kolaydır, bunu çok net bir dille ifade etmiş. Bölümlerin yürek hoplatan bir finalden ziyade beklenen olay gerçekleşmeden hemen önce kesildiğini söylüyor. Ve izleyiciye İzleyiciye yorucu ama eksik bir deneyim yaşattığını ekliyorlar. bu tam olarak orta bölüm sendromu dediğimiz şey, özellikle bu streaming platformlarının sezonları böyle ikiye hatta üçe bölme modasıyla daha sık gördüğümüz bir durum bu. Doğru. Screen Rant da bu duruma işaret ediyor ama bunu final sezonunun yayın takvimi göz önüne alındığında beklenen bir durum olarak görüyor. Yani kaçınılmazdı diyorlar. Bir nevi kaçınılmaz bir yan etki olarak kabul ediyorlar. Ancak CBR bu konuda çok daha acımasız. Onlar bu durumu izlemesi sıkıcı olan, sonu gelmeyen planlama, kumpas kurma, teorileştirme ve açıklama sahneleri olarak tanımlıyor. Çok sert bir eleştiri bu. Evet, bu onlara göre izleyiciye saygı duymayan bir zaman kaybı. Bir saniye, burayı doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. CBR bölümlerin izlemesi sıkıcı olduğunu söylerken Evet. Screen Rant neredeyse nefes alacak an bulamadığımızı iddia ediyor. Hatta onlara göre bölümler oldukça hızlı ilerliyor ve hiçbir dolgu sahnesi yok. Aynen öyle. Aynı bölümlerden bahsediyoruz, değil mi? Bir eleştirmen sıkıntıdan patlarken diğeri aksiyondan başının döndüğünü söylüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu tamamen izleyicinin beklentisi ve bir sahnenin amacını nasıl yorumladığıyla ilgili. Screen Rant, her sahnenin ana hikayeyi hizmet ettiğini, bir sonraki adımı hazırladığını ve bu yüzden dolu olduğunu düşünüyor. Anladım. Onlar için karakterlerin bir masa etrafında plan yapması, hikayeyi ileri taşıyan bir aksiyon. Diğer iki kaynak, özellikle Collider, bu durumu tekerleklerin boşa dönmesi yani wheel spinning olarak tanımlıyor. O ne demek tam olarak? Bu terimi çok iyi açıklamışlar. Karakterler sürekli bir şeyler yapıyor, konuşuyor, planlıyor ama hikaye aslında yerinde sayıyor gibi hissediliyor. Yani bir ilerleme yok aslında. Evet, bir şeyler oluyor ama A noktasından B noktasına gidemiyoruz. Bu da gösteriyor ki bir sahnenin dolu mu yoksa boş mu olduğu, senin o an hikayeden ne beklediğine bağlı olarak tamamen değişebiliyor. Yani hikaye anlatımı izleyicileri resmen ikiye bölmüş durumda. Peki bu durum karakterlere nasıl yansıyor? Bu kadar tartışmalı bir yapının içinde parlamayı başaran oyuncular olmuş mu? Çünkü Stranger Things'in kalbi her zaman karakterleri olmuştur. Kesinlikle olmuş. Hatta eleştirmenlerin neredeyse tamamının övgüde birleştiği birkaç isim var. Listenin en başında Gaten Matarazzo geliyor. Dustin. Evet Dustin. Collider
Onun performansını dizinin en iyisi olarak tanımlamakla kalmıyor, Joe Keery'nin canlandırdığı Steve ile olan duygusal bir sahnesinin o kadar mükemmel oynandığını söylüyor ki, Evet. eleştirmen, gözleri dolmadan tekrar izleyebilmek için sahneyi geri sarmak zorunda kaldığını itiraf ediyor. Bu, bir performansı anlatan çok güçlü bir detay. Bu gerçekten dev bir övgü. Peki başka kimler öne çıkıyor? Matarazzo konusunda bir fikir birliği var. Aynı şekilde Noah Schnapp'ın Will performansına da övgü yağıyor. Will, evet. Kolaydır, Will'in güçlerinin bu bölümde hemen zayıflatılmasıyla karakterin bir nevi ihanete uğradığını söylese de, Schnapp'ın bu senaryo dezavantajına rağmen karakteri nasıl yücelttiğini belirtiyor. Özellikle 7. bölümün sonundaki o uzun zamandır beklenen ve karakterini tanımlayacak sahnenin altı çiziliyor. Yıllardır biriken bir gerilimin sonunda patladığı o an, Schnapp'ın omuzlarında yükseliyor resmen. Sadece genç oyuncular değil sanırım, kaynaklarda Maya Hawke yani Robin, Natalia Dyer yani Nancy ve özellikle Cara Buono'nun, Karen Wheeler'ın isimleri de geçiyor. Evet, Mrs. Wheeler. Özellikle Mrs. Wheeler karakteri için Collider, uzun zamandır dizinin az takdir edilen gizli kahramanlarından biriydi ama bu sezon o etiketi tamamen yırtıp attı diyor. Anlaşılan o ki Mrs. Wheeler resmen parlıyor bu sezon. Evet, bireysel performanslar gerçekten göz alıcı. Ama madalyonun diğer yüzü var ve bu dizinin belki de en büyük sorununa işaret ediyor. Nedir o? Dizinin ölçeği o kadar büyümüş, kadro o kadar kalabalıklaşmış ki ana karakterler bile bu devasa yapının içinde kaybolmaya başlamış. Bu aslında uzun zamandır gelen bir eleştiriydi, değil mi? Ama anladığım kadarıyla bu bölümlerde artık bir kırılma noktasına ulaşmış. Kesinlikle. 3 kaynak da bu konuda endişeli. CBR, Mr. Clarks, Murray ve Vicky gibi sevilen yan karakterlerin bile hikayeyi gereksiz yere şişirdiğini ve ana karakterlerden rol çaldığını iddia ediyor. Ama asıl şok edici olan... Asıl şok edici olan Collider'ın tespiti. İşi bir adım öteye taşıyor ve diyor ki, Eleven bile olması gerektiği kadar merkezi hissettirmiyor. Eleven mı? Dizinin merkezindeki karakterden bahsediyoruz. Bir düşün, bu dizinin kalbindeki her şeyin etrafında döndüğü karakter bile hikayede bir figüran gibi kalabiliyor. Hopper'ın bu bölümlerde sadece etrafta olduğu, Mike'ın ise neredeyse hiçbir şey yapmadığı belirtiliyor. Yani hikaye o kadar kalabalıklaşmış ki aşık olduğumuz o çekirdek gruba odaklanmak imkansız hale gelmiş. İmkansız. Yani dizinin en büyük gücü olan o zengin karakter kadrosu şimdi en büyük zayıflığına mı dönüşmüş? Bu çok ironik. Tam olarak bu. Ve bu şişkinlik hissini körükleyen bir başka unsur da eski bir karakterin, Cully'nin dönüşü. Ah evet, ikinci sezondaki o çok tartışmalı bölümden. Aynen. Eleven'ın kardeşi. CBR, Cully'nin hikayeye yeniden dahil edilme şeklinin tuhaf ve zorlama hissettirdiğini söylüyor. Bu durum, dizinin her şeyi birbirine bağlama konusundaki gereksiz acelesinin bir göstergesi olarak görülüyor. Yani organik değil. Hiç değil. Hikayeye hizmet etmek yerine sırf eski bir konuyu kapatmak için geri getirilmiş gibi duruyor. Bu da o kalabalık hissini daha da artırıyor. Peki, şimdi kaynaklarda gördüğüm en ilginç ve belki de en tartışmalı eleştiriye gelelim. Anlaşılan o ki bu yeni bölümleri tam olarak anlamak için sadece diziyi izlemek yetmiyor. Evet, bu konu çok can sıkıcı. Bir de Londra'da sahnelenen tiyatro oyununu, Stranger Things, The First Shadow'u görmüş olmanız bekleniyor. Evet, bu eleştirmenleri en çok rahatsız eden konulardan biri olmuş. Collider bu konudaki eleştirisini çok net bir şekilde dile getiriyor. Ne diyorlar? Dizide tiyatro oyununa doğrudan bir gönderme yapılan bir sahne var ve bu sahnenin oyunu bilmeyenler için, ki bu izleyicilerin ezici çoğunluğu demek, sinir bozucu derecede anlaşılmaz olduğu belirtiliyor. Yani seyircinin %99'u için anlamsız bir sahne. Aynen öyle. Screen Rant de bu duruma katılıyor ve oyunun hikayesi bu kadar önemliyse Netflix'in bunu bir şekilde filme alıp platformda yayınlamak gibi daha geniş kitlelere ulaştıracak bir yol bulması gerektiğini savunuyor. Ve bu durum CBR'ın daha geniş bir anlatım eleştirisine mükemmel bir şekilde bağlanıyor. Dizinin göstermek yerine anlatma tuzağına düşmesi. Telling, not showing. Evet. CBR'a göre dizi her şeyi en ince ayrıntısına kadar açıklama, tekrar etme yoluna gidiyor. Karakterler sürekli plan yapıyor, teoriler üretiyor, geçmişi anlatıyor. CBR burada çok iğneleyici bir yorum yapıyor. Nedir o?
Netflix, izleyicilerinin dikkat süresinin bir Japon balığı kadar olduğunu varsayıyor olmalı. Muhtemelen insanların diziyi izlerken bir yandan da telefonlarıyla oynadığını düşünüyorlar. Vay. Ama tüm odağını vererek izleyenler için bu durum açıkçası sıkıcı. Anlatım bu kadar sorunluyken peki ya anlatılanlar? Upside Down'un ne olduğu gibi yıllardır beklenen büyük sırlar nihayet açığa çıkıyor. Bunlara tepkiler nasıl? Bu kadar beklemeye değmiş mi? İşte burada da eleştirmenler arasında o bildik bölünmeyi görüyoruz. Ve bu, sırların kendisinden çok sunuluş biçiminin tartışma yarattığını gösteriyor. Yine aynı ayrım yani. Aynen. Collider'a göre bu sırlar Reddit teorilerini takip eden ya da oyunun konusunu bilenler için bir omuz silkmeyle karşılanacak nitelikte. Yani sürpriz yok diyorlar. Hiçbir şaşırtıcı yanı yok. Zaten beklenen, haftalardır, aylardır konuşulan şeyler. Ama GBR tam tersini söylüyor değil mi? Onlar bu ifşa anını çok beğenmişler. Aynen öyle. CBR ise hayranlar haftalar öncesinden tahmin etmiş olsa bile bu sırrın yıkıcı derecede havalı bir ifşa olduğunu düşünüyor. İlginç. Bu da bize şunu gösteriyor. Bir sırrın etkileyiciliği, onun ne kadar öngörülemez olduğuyla değil, ekranda ne kadar tatmin edici, ne kadar sinematik bir şekilde sunulduğuyla ilgili olabilir. Sunum şekli yani. Evet, bir taraf için bu sunum yavan ve tahmin edilebilirlikten dolayı etkisiz kalırken, diğer taraf için sırf o anın görkemi bile yeterli olmuş. Peki tüm bu artılar ve eksiler tartıya konulduğunda eleştirmenler bu bölümlere ne not vermiş? O nihai karar anı nasıl şekillenmiş? İşte o derin bölünme burada rakamlara dökülüyor ve tablo çok çarpıcı. Kolaydır, tabiri caizse kıl payı geçer not veriyor. Yani ucu ucuna geçmiş. Aynen, sınıfta kalmadı ama ucu ucuna geçti diyorlar. Screen Rant ise 10 üzerinden 7 vererek çok daha olumlu bir yaklaşım sergiliyor. Onlar için bu bölümler finale giden yolda gerekli ve başarılı bir adım. Ve sonra bir de CBR var. Onlar baltayı oldukça derine vurmuş anladığım kadarıyla. 10 üzerinden 4 gibi bir puan görüyorum. Kesinlikle 10 üzerinden 4 bu ölçekte bir dizi için gerçekten çok düşük bir puan. Büyük bir hayal kırıklığı. Evet, dizinin artık tükenmekte olduğunun bir işareti olarak yorumlanabilir. 4, 7 ve arada bir yerde duran kıl payı geçer notu. Bu 3 farklı puan eleştirmenlerin ne kadar ayrı düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Peki tüm bu farklı görüşlere, bu zıt notlara rağmen hepsinin birleştiği tek bir nokta var mı? Ne olursa olsun şu konuda hemfikiriz dedikleri bir şey var ve bu belki de bütün bu analizin en önemli noktası. 3 kaynakta şu konuda hemfikir ve en iyi ifadeyi yine Collider kullanıyor. Artık bütün final sezonunun mirası yılbaşı gecesi yayınlanacak tek bir bölüme bağlı. Her şey tek bir bölüme kaldı yani. Aynen. Bu ikinci kısım, birinci kısmın aksine kendi içinde tatmin edici bir kapanış sunamıyor. Bütün gerilimi, bütün beklentiyi, bütün hikaye yükünü tek bir finale, o son bölüme yüklüyor. Bu inanılmaz bir baskı. Yani ya o final bölümü efsanevi olacak ve bu orta bölümlerdeki tüm sorunları unutturacak ya da bütün sezon büyük bir hayal kırıklığı olarak hatırlanacak. Arası yok. Tam olarak bu. Ya her şeyi kurtaracak ya da her şeyi batıracak. Artık ortası kalmadı. Bu bölümler kendi başlarına ayakta duramıyorlar. Değerlerini ancak finalin ne kadar iyi olacağı belirleyecek. Bu, Duffer kardeşlerin kariyerlerinin en büyük kumarı olabilir. İncelediğimiz eleştiriler, dizinin en büyük gücü olan o muhteşem karakter kadrosunun artık en büyük zayıflığına, bir yüke dönüştüğünü öne sürüyor. Sanki hikaye kendi yarattığı devasa ölçeğin altında eziliyor gibi. Büyük finale doğru giderken senin de şunu düşünmeni istiyoruz. Tek bir bölüm sadece Upside Down'un kaderini belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda yıllardır sevdiğimiz, bağ kurduğumuz her bir karakter için Eleven, Mike, Dustin, Hopper, Joyce, Steve ve diğerleri için tatmin edici bir son sunabilir mi? Yoksa parti artık kontrol edilemeyecek kadar büyüdü mü?